Günaydınlar efendim, hoş geldiniz. Değişik bir sabah uyandık tahmin edeceksiniz ki. Belirsiz bir sabah uyandık daha doğrusu. Ne oldu, ne bitti? Artık bir muhalefet partimiz var mı? Varsa başkanı kim? Parti merkezinde bekleyen Özgür Özel ve ya Hatice'ye değil neticeye bakmak gerekirse ne olacak? Şu anda sakiniz. Borsada kaybedenler çok kaybetti. Para yine el değiştirdi. Bilgi Üniversitesi kapandı efendim. Sebebi niye diyeceksiniz? Can Holding biliyorsunuz hakkında 2025 Eylül ayından itibaren bir dava vardı. Kara para aklama, yolsuzluk, kaçakçılık, klasik yani. O dava devam ederken bir anda Cumhurbaşkanı kararıyla Can Holding'e bağlı olan Bilgi Üniversitesi de sanki altında onlarca öğrenci okumuyormuşçasına veya o çocukların istikbali bir hiçmişçesine 2 hafta dahi beklenmeden yani hiç olmazsa yaz tatiline girsin, kalan kalsın, okuyan okusun, mezun olan olsun denmeden kapandı. Şimdi Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü hamisi. Yani bu özel üniversitelerin bir tane patronu olur. Yani abisi olur devlet üniversitelerinden. Orada çocukların eğitim sürdüreceğini söylüyorlar da. Peki Mimar Sinan'da sınavla üniversite kazanmış çocukların günahı ne? Diplomalar geçerlilik, yeterlilik sağlayacak mı? Kimi alacaksınız, kimi bırakacaksınız? Yer var mı, hoca var mı, kampüs var mı? 2 hafta sonra Bilgi Üniversitesi çocuklarını mezun etseydi, kalan kalsaydı, alttan ders alan belli olsaydı, ondan sonra kapasaydınız çok mu şey değişirdi Can Holding için? Zaten içeride millet. Bunları bir düşünmek lazım değil mi? Valla Can Holding falan umurumda değil benim. Benim umurumda olan yemeyen, içmeyen, çocuğum okusun diye burslar peşinde koşan, garip ellerde kiralar ödemeye çalışan, çocukları eksik kalmasın diye bir taraflarını yırtan aileler. Ve sınıf geçmek için, vizeye girmek için, finale girmek için perişan olan o çocuklar. Hayatlarını sınavlara endekslemiş, sonunda üniversite kazanmış ve prestijli bir okula gidiyoruz diye düşünen, 2 hafta sonra mezun olacağını zanneden insancıklar. Yani bir tane adam bu ülkede kara para akladı, kaçakçı, ahlaksız, hırlı, hırsız diye istikballer yandı. Tabii bir de şu var arkadaşlar. Ne yapar biliyor musunuz bu kara paracılar? Ya üniversiteye dokunamazlar der, üniversite açar, vakıf açar, medya kuruluşu açar. Neden? Çat diye kapatıldı mı halk ayaklanır. Hırsızın hiç mi suçu yok? Var. Can Holding'in de suçu var. Ama her işinde bir raconu var. Suçu olmayan kim? Öğrenciler. Zarar gören kim? Öğrenciler. 15 gün hiçbir şey değiştirmeyecekti arkadaş. Yani hırsızın suçu var. Ben demiyorum ki niye kapatıldı. Gerekiyorsa kapatılacak hırsızın, arsızın. Ama öğrencinin suçu ne? Yani bu kabul ettiğiniz milli eğitime bağlı mezun olan insanların iş güç bulacağı bir üniversite değil mi? Çocukların çalıştığı, sınavla girdiği, burs kazandığı falan. Öğrencilerin suçu ne? Velilerin suçu ne? Hayatlarını, ekmeklerini buna göre planlayan insanların suçu ne? İkinci konu CHP'ye kayyum atanması meselesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun James Bond çıkması meselesi. İlk günden belliydi yani. Meral Akşener masaya o şeyi devirip de ben koalisyonu bozuyorum dedi. Yani keşke bozsaymış. Millet kadına kızdı. İlla 80 yaşındaki adamı apartmanda bekçi yapmazsın. Partiye başkan olacağım diye tutturma hırsı nedir kardeşim? Bugün 80 yaşındaki adam arabanı yıkayayım mı dese bir acıdığımdan, iki de beceremeyeceğinden yıkatmam yani. Bak o kadar söyleyeyim. Bırak ana muhalefeti teslim etmeyi. Neyin hırsıdır? Hani o acıdığımız mutfağında ay dolapları eski dediğimiz adamın hırsa bak kardeş. İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğünde anlamalıydık zaten bu hırsı. Ona kananlara, onu kibar zannedenlere, mütevazı zannedenlere, hırsı yok gariban adam diyenlere yazıklar olsun zaten yani. O adam ne zaman ki tamam 13 kere mi 11 kere mi seçim kaybettin la? Bir dur, bir dur. Ama bak yine o da suçlu değil. Bizim hani aynı çukura düşmekten zevk alan halkımız suçlu. Şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu bir de itidalli olun bilmem ne çağrı mağrı yapıyor yani. Milleti sulhe davet ediyor. Millet inadına azacak.
Şimdi Kılıçdaroğlu'nu ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi var ya, küçücük bir oyla kaybedildi. Meral Akşener masayı devirdi, koalisyonu bozuyordu. Çünkü Ekrem İmamoğlu o zaman seçilseydi, o zaman aday olsaydı seçilecekti, hapse de girmeyecekti bak. Ekrem İmamoğlu'nu çok ince bir operasyonla hapse attırdı. Onu aday koymayarak. Kendisi tamam dedi, Özgür 2 sene takılsın, tedavi olsun, ben nasıl olsa gelirim. Her şeyi planladı ve yaptı. Yani Meral çok haklıymış. Keşke koalisyon o zaman bozulsaymış. O gün Ekrem İmamoğlu'nun kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte Türkiye zaten kaybetmişti. Uzatmaları oynadığınız şu anda bu olaylarsa benim hiç şaşırmadı. Bu olayın devamı. Yani hayatın doğal akışı. Şimdi ne olacak onu da söyleyelim. Özgür Özel binayı terk etmiyormuş. Bir yakında bir gün bir emniyet girecek oraya tabii. Bilemedin itfaiye girecek. Çıkaracaklar, ne olacak ya? 3 kişi yine tencere tava çalar. Çalmaktan da bıktı insanlar. Çal çal nereye? İtilen öğrenci, gözaltına alınan öğrenci, dövülen çocuk, ayrıştırılan insanlarımız kim için? 80'lik Kemal için mi yapacaklar bunu? Yenilgiye doymayan pehlivan için mi yapacaklar bunu? Senin seçmediğin halde antin kuntin oraya gelen adam için mi yapacaklar bunu? Ya Ekrem İmamoğlu'na bu kadar bayılıyor duysanız, Özgür Özel Bey, seçimlere koydurtsaydınız bir şekilde genel başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikna edip. Geçti, tren kaçtı. Demir tavında. Dün milyonlar kaybeden insanlar oldu. Para el değiştirdi. Şu anda insanlar kendi bankalarında biriktirdiği 3 kuruştan endişe ediyor. Tabii uyanıp da bir anda bir üniversitenin bir gecede kapandığını görüyorsun. Ya Can Holding'e bağlı bu üniversite niye kapandı diye analitik düşünmüyorsun da. Şey diyorsun, nasıl oluyor ya böyle, nasıl kapandı bu üniversite falan. Ee, Aslında tabii kapatılması lazım sahibi. E, Uyuşturucu kaçakçısı, kara para aklayıcısı, bilmem necisi, şusu busuysa. Eyvallah. Ama çocukların da istikbali gözetilerek, yani bir ay sonra, 20 gün sonra da alsın diye de bak, Özgür Özel CNN Türkiye çıktı. Ya vallahi diyorum ben sana, arabamı yıkatmam Kemal Kılıçdaroğlu. 80 yaşındasınız, bir durun da. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na yakışan şudur ya. Abi ben çekileyim bak. Madem mecbur kayyumuz. Bu Gürsel Tekin partiden kovuldu biliyorsunuz bu arada. Ben çekileyim, Ayşe gelsin, Seda gelsin. Siz onu seviyorsunuz, yönetsin deyip çekilmesidir artık. Abi adam, neyin hırsı bu? Şantaj falan mı yapıyorlar sana? Nedir yani, anlamadım ben ya. Neyse, Özgür Özel CNN Türk'te konuşurken çok enteresan bir detay kameralara takıldı efendim. Özgür Özel daha dün öğlene kadar Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı diye çıkmıyor muydu? Title'ı nedir insanın titri? Mevki içtimaisi. Bakın nasıl çıktı bu sefer, çok enteresan. Evet. Özgür Özel'e genel başkan yazılmadı. Gördünüz mü? Manisa milletvekili olarak konuştu. CNN Türk ekranı böyle verdi. Manisa milletvekili. Artık CHP e, başkanı değil. Sen istersen orada ne yaparsan yap kardeşim. Binayı boşaltmamak nedir ya? Ergen gibi. Ne yapacağım? Binayı boşaltma. Şimdi bak, iki türlü. Özgür Özel'in elinde bina ve halk var ama yetki yok. Kılıçdaroğlu'nun elinde de e, titir var, amblem var, insan yok altında. Ya onu destekleyen. CHP parçalandı, bitti. Böl, kapıştır. Yeni yöntem. Böl, dağıt, kapıştır, yapıştır sonra yani. Öyle bir yönetim sistemine döndü arkadaşlar. Kılıçdaroğlu ne evinde oturacak ya? Fıldır fıldır çıkacak, gelecek. Öyle kısık ses tonuyla itidal çağrısı yapmış bile, hemen üzerine alınmış. Vazife edinmiş hemen kendine. Ondan sonracığıma. Ya mutfağını acıyorduk adamın, değil mi? Eski püskü, vah vah. Bu adam çalmaz çırpmaz, pek de kibar. Benim böyle saygın tanıdıklarım, akrabalarım var. Onlar da dinozor, 70'lik ve üstü. Şimdi diyordum ki arkadaşlar, bak Meral buradan ayrıldı, koalisyondan. Ekrem'i şimdi koysunlar. Bilemedin Mansur'u diyordum. Kemal Kılıçdaroğlu beyefendi adam. Yıllardır biz onu destekliyoruz. Bu entel dantelin yaşlısı bitirdi bize.
Kılıçdaroğlu diye. Şimdi nefret ediyorlar ama olan oldu. Kılıçdaroğlu'nun elinde şu anda partinin amblemi var ama altında adam yok. Özgür Özel'in altında adamlar var ama elinde amblem ve title yok artık. Böl, parçala, yöneteme. Artık ne olduysa oldu arkadaşlar ya işte. Bakın artık Özgür Özel CNN Türk ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı, Genel Başkanı değil, CHP Manisa Milletvekili olarak geçiyor. Ben bile bu yaşımda anlama zorluğu çekiyorum. 80 yaşında yani Einstein olsan olmaz ya. Neyin hırsındasın? Mutfak mı yaptıracağım? Biz yaptırırdık aramızda para toplayıp. Otursaydın sen evinde ya. Hani birilerini satmamak da önemli şu hayatta. Yani sadece hırs ve koltuğa poponu yapıştırmak değil de eşini dostunu satmamak. Vatanını milletini sana güvenenini satmamak da mühim mesela yani. Biz buna ahlak, etik, insani değerler, onur, haysiyet, gurur, vatan millet sevgisi falan diyoruz ya. Vicdan diyoruz mesela. Olmamış. Evet, gelelim sabahına uyandığımız konuya arkadaşlar. Sabah tabii her zamanki gibi. Önce magazine bir mama. Gözaltı listesindeki kişiler. Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tantaşçı, Yağmur Ünal. Bak Yağmur Ünal Türkan Şoray'ın kızı biliyorsunuz. Mirgün Sırrı Cabas, o eski spiker. Hakan Aydın, blok 3 yani. Mabel Matiz, Feyza Civelek, hani şu tombiş olan bu Kızılcık şerbetinin çılgını. Niran Ünsal, Volkan Bahçekapılı, Fatih Terim'in eski damadı. Tuna Osman Aktan Canevi, isme bak. Onur Tuna şu güzel mavi gözlü doktor vardı ya, yakışıklı uzun boylu. Osman Aktan Canevi, Aslan Turanlı. Bunlar gözaltında. Eren Kesimer, Kübra Emren, Siyah Demir, Mehmet Raşlan, Cansu Tekin, bıdı 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 bıdı, evet öyle. Henüz gözaltına alınmayan isimlerse mesela Serenay Sarıkaya gibi isimler var. Onlar pazartesi mesela Serenay Sarıkaya ülkeye geldiğinde yapılacakmış. Ah çocuklar boş verin. Halen yazıyoruz bunu. Yaptırırdık bir mutfak Kılıçdaroğlu'na be. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde asılı olan fotoğrafları ayaklar altında çiğnenmiş. Ya bunlar çocukça şeyler. Çiğnedin. Ben vereyim onu size. Tamam çiğneriz. Çiğnendi. Tamam. Ne oluyor çiğnenince? Kendini tatmin ediyorsun. Değil mi? Ne oluyor yani? Ben Hatice'ye değil neticeye bakıyorum arkadaşlar. Ne olacak? Özgür Özel biz boşaltmayacağız binamızı. Hortumlarla boşalttırırlar. Artık önünüzde tencere tava çalacak hali kalmadı şu halkın. Halk diyor ki yarın bir gün uyandığımda acaba bankada param duracak mı diyor. El mi konulacak? Mal varlığım ne olacak diyor. Ay çoluğum çocuğum gitsin ben gidemedim bu ülkeden diyor. Size güvenip de gelecek kuran herkesin elinde patladı yani şu anda. Kılıçdaroğlu da bayağı bildiğin James Bond'muş meğer. 009 da değil. 007 de değil ha. 00 1999 2007 850 1513 yani falan. Adam ajanlıkta meğer Sean Connery'yi geçmiş. Hayır, 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 hayır. Çekecek. Baykanı indirsinler, baykanı. Hainlerin işi yok. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde hainin işi yok. Söyledik değil mi Gürsel Tekel'in de partiden atıldığını? Şimdi şöyle tam Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi tepiklenince ne oluyor? Kendisini tam tepikleseydiniz uzağa da gelemeseydi yani 80 yaşında. Kemal de demiyor ya belim tutuk yaşım 80 2 rekat bir emeklilik yaşayayım şurada köşemde falan diye. Çıkıyor fıtı 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 yine geliyor. Kemal amca bırak torunun torban gelsin elini öpsün ya. Neyle uğraşıyorsun sen ya? 65 yaşından sonra ülkede mirasını bile evladına bırakmak için senden rapor istenirken sen 80 yaşında neyi yöneteceksin ya? Biraz tecrübeleneceksin falan bir de çünkü ilk kazandığın seçim olacak ya bu. Bunca kayıptan sonra. Yani
Bir tane muhalif parti yok arkadaşlar. Umudunuzu yitirmeyin. Aslında Ganimet Çiçek de haklı. CHP yıllardır muhalif partiydi de kaç kere kazandı yani. Ama Atatürk'ün kurduğu partinin bu kadar kolay birbirine düşürülebilmesi insanda ciddi güvensizlik hissi yaratıyor. Atatürk'ün kurduğu parti ve Atatürk'ün partisi CHP bildiğimiz kadarıyla. Hiç alakası yokmuş ya. Hiç alakası yokmuş. Ben hep derim solda iki tane kalem yalamış varsa birbirine böyle düşer işte. Çünkü birbirini tutmak, inanmak, taşımak, kollamak böyle şeyler yoktur. Sen çok kazandın, ben çok kazandım. O az biliyor, ben çok biliyorum. Bu ülkede komünist parayı, feminist kocayı bulana kadar arkadaş. Ha, ateist de uçak sallanana kadar. Ondan sonra eşçeden la diye başlar orada. Ateistimiz bile uçak sallandı mı ateistliği bırakır yani. Yanarız döneriz. Ha, 40 yaşında iş bulamıyoruz. 80 yaşında belki parti başkanı olursun. Hiç üzülme hayatım. Ludonix 40 yaşında iş bulamıyorum diyorsun. 80 yaşında parti başkanı oluruz gidip biz de. Zaten bir ucundan milletvekili olaydık. Bak benim şurada 130 bin takipçim var. Oy verseniz milletvekili olacağım. Ömür boyu para alıp yatacağım. Milletvekilliğinden kovulsam bile ölene kadar emekli maaşım milletvekili maaşıyla aynı olacak. Bir de yalandan evlenip kocamın çocuklarına bağlatırım. Sonsuz bir para akımı. 4 sene çalışıp da o kadar yüksek para alan insanlarsınız. Yediniz bizi be. Benim zavallı emekli maaşımdan neler kesiliyor. Çalışırken sizin maaşınızdan, TRT'ye katkı fonundan tutun da bilmem neye öpücük fonuna kadar kesiliyor. Bu adamları besleyebilmek için ya. Neyimizin vekilliğini yaptınız siz? Neyimizin parti başkanlığını yapıyorsunuz ya? Ben bu yaşımda bayılıyor muyum çalışmaya mesela? Kim bayılıyor ki? Çalışma şartlarıma bayılıyor muyum ayrıca? Onu deme bunu de. Ona koma buna ko. Şuraya bakma oraya bak. Şöyle deme bu incinir falan. Bayılıyor muyuz magazin yapmaya? Onun kıçı bunun kıçı falan. Bu mu? Yani yapacağımız daha iyi içerikli şeyler yok muydu? Bıyık sakal arasında bir yerlerdeyiz yani. Ya ölmeyeceğim zannediyorlar galiba bunlar yani. Vallahi ölmeyeceğim zannediyorlar. Hani anladın mı? Hayır dualarıyla gidecekti o da olmayacak bu gidişte. Yazık. Yazık. Başka da söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bakalım şu gündemi mıncıklayayım biraz. Hatice'ye değil neticeye bakarız derken size bir aranızda ne zaman güldün? Nayda bugün de girebiliyorsan sana kardeş. Hatice'ye değil neticeye alın. Biraz neşemiz yerine gelsin. Bu arkadaşı geçen gün cübbeyle vermiştik. Avukat olmuştu. Ebru Polat dava bakıyordu. Şimdi avukatlıktan da sıkılmış, dansöz olmuş. Bana birini hatırlattı. Hani böyle kolay dönen birileri yanar döner. Yani bazı politikacıları hatırlattı. KK, Bay Kemal. Mesela Bay Kemal de yarın sıkılır dansöz olur yani. Hiç anlatabiliyor muyum? Bugün parti başkanı, yarın dansöz. Bak kadın cübbeyleydi şimdi bak. Avukat olsa yasak bir avukat olacak ya. Şahane bir dansöz olursun Ebru'cum ya. Yani politikacılar yapıyor. Sen niye yapmayacaksın bacım? Salla gülmemeler çağlasın ya. Baksana. Zaten hangi davayı vereceğiz? Hakime geri geri mi yürüyeceksin? Sayın hakim, müvekkilim boşanmayı talep ediyor. Karşılıklı anlaşma var. Böyle mi yani? Hakime bunları mı yapacaksın? Sayın hakim, katip, damacı müvekkilim diye mi gireceksin yani? Hani karar ver kızım. Hani herkesin işi kesat. Baksana Kemal Kılıçdaroğlu politikaya döndüğüne göre hani Kemal Kılıçdaroğlu ve Ebru Polat'ı mesleklerinden dolayı kutluyoruz. Benzer mesleklerinden dolayı. Aynı mesleği seçmişler. Kariyer yolunda bir dönemeç daha almışlar. Dönüp dönüp duruyorlar. Yapacak bir şey yok. Ama avukatlık adan sözlük. Değil mi efendim? Ay vallahi ben bir şey diyeyim mi? İnananlar utanacak. Şu an hiçbir politikacıya kızılmaz. Neden kızılmaz? Seçen utanacak.
Ay Kemal Bey çok kaliteli adam, rica ederim yani. Lan CHP'ye de bir tane buluyorsunuz, işte hakkında 5.000 tane yolsuzluk, 10.000 tane bilmem ne, 800 tane şaibe. Ya bir tane sokaktan geçeyim ben şimdi, bak Alaçatı'dayım ya, çıkayım ana yola, hastaneye gideyim. El yüzü düzgün, 40-45 yaşlarında, belli düzgün bir arabası olan, öyle janti Mercedesler, Porsche'ler değil. Düzgün bir Renault'a Meno'ya binen efendi bir adam bulayım. Gel oğlum buraya diyeyim. Ne okudun? İşletme ve İktisat Fakültesi, Gazi Üniversitesi desin. Peki ya evladım diyeyim. Karın mı karın? 2 çocuğun var. Ne iş yapıyorsun? Bilmem nerede mi? Gel oğlum seni ben parti başkanı yapacağım diyeyim. Daha temiz. Böyle adam bulamadınız mı ya? Her bulduğunuz Laz müteahhit, bilmem ne bilmem ne, şuranın şusu, buranın şah. Ya politikaya temiz adam girmiyor mu bu ülkede ya? Ya bir tane sokaktan çevirin güzel kardeşim. Porno kaseti iddiası olmayan, ne bileyim hırsızlık iddiası olmayan, amcasını vurdu iddiası olmayan, oranın buranın içini boşalttı, dost metres tuttu iddiası olmayan adam yok mu TC'de? Yok mu? Bir tane bulun, komşunun oğlunu alın götürün parti başkanı yapın, oy verelim ya. Bu kadar zor mu? Bir tane yabancı dili olan, ya 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 konuşmayan. Yani bakın, aynı şeyin laciverti, moru, saks mavisi, parlament mavisi, turkuazı, gece mavisi falan. Ve bu tonlar arasında gidiyoruz, farkında mısınız? Yani burası lacivertse şuraya bembeyaz sayfa açılmıyor. Bir tane de böyle delikanlı gibi gel kardeşim ben buradayım diyen ya da demeyen kibar, buyurun efendim nasılsınız? Pedro Sanchez gibi bir yavru bulamıyoruz ya. Yavru dedim değil mi Pedro Sanchez? Bir Obama gibi fıstık yok ortada ya. Aa, ya bir diksiyonu düzgün kardeşim böyle. Anladın mı? Hani bir hitabeti düzgün. Ay ay, böyle hani savaş şeyi yapar gibi, Yeniçeri ağası gibi bağırmadan konuşan bir tane politikacı yok. Neden böyle? Neden? Bu muyuz biz galiba? Bir tane yok abi böyle anlatınca anlayan, gülümseyen, şakalaşan falan. Yıllarca Avrupa Birliği zirvesine gittim. Bak adamlar geliyor bize pasta börek ekler getiriyorlar bak. Devlet başkanları ha. Avrupa Birliği zirvesindeyiz. Sırtımıza vuruyorlar. Biz onlarla kakara kukara makara falan. Kibar adamlar. Bağırmayınca da anlıyorlar birbirlerini falan. Bizimkiler bir geldi korumalarla, saksılar devrildi biliyor musunuz? Utandık. Önce korumalar yürüyor labada labada. Yanlarda saksılar devriliyor. İngiltere Başbakanı böyle yürüyor. Elinde ekler kutusu bize getiriyor gazetecilere yani. Anla. Şu Yeniçeri kültüründen bir çıkamadık ya. Bir böyle bak anla yani, anlatayım anla. Anlamayan anlamasın. Ne oldu kibarcık Kemal Kılıçdaroğlu? Nereliydi o? Arkadaşlar evet. Ahmet Necdet Sezer de çok sessizdi. O da fazla sessiz. O da vantralok karnından konuşuyordu yani. Politikacının da belagatı olacak, hiç olmayacak demedik. Obama rap yapıyor güzel kardeşim. Ya ben de bundan sonra bak şimdi oy ver, vatandaşlık görevi. Ya vermek istediğin biri yoksa koy ver o zaman. Laf olsun diye oy mu verilir? Şu ülkede bir de stratejik oy vermekten çok sıkıldım. Şimdi Ali Başkan olmasın diye istediğim veliye verirsem olmaz. Hüsamettin'i güçlendirelim ki Ali'yi oradan indirelim falan. La bırakın bir salın. 3 kişi de oy verse ben Ali'ye vereceğim deyin mesela. Yok. Stratejik. Şimdi bizim etnik grubun oyları Hüseyin'e. Çünkü Hasan zayıflasın. Hüseyin'i de sevmiyoruz ama Hasan için kötü olsun diye buna veriyorum. Şunu seviyorum ve veriyorum güzel kardeş. Bugün 150 oyu var. 4 sene sonra belki 150 bin olur diyen de yok. Şuursuzuz abi. Yani gerçekten söylüyorum öyle. Ne istediğimizi bilmiyoruz. Hak ediyoruz o zaman. Diyecek bir şey bulamıyorum. Kötü haberler var. Ümit Özdağ atıldı evet. Ümit Özdağ atılmadı. Beni Ümit Özdağ satıldı. Kim ihraç edildi? Gürsel Tekin. Kötü haberler, Kadir İnanır'ın entübe edildiği haberini duyurmuştuk. Maalesef bir de tümör daha bulunduğu söyleniyor. Allah şifa versin diyeceğim ama zor gözüküyor. Yine sağlam çıktı. Çünkü tüm bu hastalıklarına rağmen maalesef
nikotin alışkanlığını sonuna kadar götürmüş. O konuda üzgünüz. Haluk Levent yoğun bakımda mide kanamasından, gencecik adam, ona da üzgünüz gayet. Başka bir haberler daha paylaşacaktım sizinle ama yani hep üzgünlük hep üzgünlük. Nereye kadar yani? Ve neyse, Ebru Polat'ın göbek atma haberini bir daha vereyim mi? Hiç olmazsa avukatın böylesi. Neden Türk mahkemeleri böyle avukatlarla dolup taşmıyor arkadaşım? Sen oy verdiğin partiden memnunsan sana hiçbir şey demiyorum. Militar Türk. Sen militarsın sen ya. Kim militar der adına ya? Sen memnun ol. Ben bir şey demiyorum. Ama herkes militan değil. Ben mesela apolitiyim yani. O kadar tutkulu bir politika sevdam yok benim. Ben politikacılar hakkında bana ne diye düşünüyorum. Ben ülkemi seviyorum. Politikacıları bana hizmet etmekle görevli, benim seçtiğim insanlar olarak görüyorum. Padişahlık sistemi olarak görmüyorum. Yani biat etmek zorunda olduğum hazretler olarak görmüyorum. Bana göre Atatürk'ün devletçilik ilkesine göre de öyle. Hükümetler gelir geçer, devlet bir tanedir. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ben de devletle aramdaki işleri görsün diye bazı güvendiğim insanlara oy veririm, gelir geçerler diye görüyorum. Anlaşılan öyle değil. Anlaşılan bu daha ziyade hukuk devletlerinde görülen bir durummuş. Şimdi burada tabii benim hakkımı, hukukumu, bankadaki paramı, evimi, malımı ki yok, öyle olsa iyiydi tabii. Endişelenirdim. Bak, parasızlığın da iyi yanları var. Allah, kaybedecek bir şey olmayınca insan oynuyor tabii. Neyse, şunu demeye çalışıyorum efendim. Bir de niye bizim gibilerin kaybedecek bir şey yok da bazıları nerelerde, o da var tabii. Yani başarıyla, eğitimle falan paranın doğru orantılı olmadığı bir yerde yaşıyoruz. Sonra demokrasi, amına, 65 yaşında sen bir adam çocuklarına miras bırakırken imza istiyorsan, hem de heyet raporu istiyorsan güzel kardeşim, 80 yaşındaki adama da yani Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk'ün partisini böyle eline vermezsin oyuncak diye yani. Ha, Amerika yaptı diye mi yapıyorsunuz? Ne oldu Amerika yaptı? Uykusunda geziyordu Joe Biden. Diye uyuyup kalıyordu toplantılarda. Kemal Bey neymiş? 007'ymiş Necla'cığım. Kemal Bey bildiğin James Bond'muş. Sean Connery'den bile eskiymiş yani, ilk James Bond'dan. James Bond'ların hasosuymuş. Neyi anlamadım. Neyse, ehliyetleri senede bir dediğin gibi bunların, gidiyorsun sınava da yenileniyor yaşlıların. Hani neyse, şoförü var canım, parti başkanı artık. Mutfağını yaptıracaktık şu adamı, bak içinde kaldı geri geldi. Hepinizi öpüyorum, çok seviyorum. Yarın neye uyanırız bilmiyorum, hangi rejim. yarın ne olmuşuz bilemeyeceğim. Excellence Media, thank you very much. Ama yani Ebru Polat bari çıksın, hepimizi savunsun ya, bizde bir şey olursa. Çünkü hiç olmazsa hakim de neşelenir, biz de gider ayak neşeleniriz diyorum. Hoşçakalın, sevgi ve saygımla efendim. Beğenin, abone olun. Gelin benim Ayon Kulübü üye olun da akşamları dedikodu yapalım. Dün 2'ye kadar konuştuk. Çok eğlenceli oluyor. Fıkralar bile anlatıyoruz ama bir şey öğrenmeden uyumuyoruz. Kendimizin en iyi hali oluyoruz. Buraya başvurun ya da telefonla arayın. Her gece varız. Çünkü bu gece tatil yapalım dediğimizde duramıyoruz. Tekrar Zoom açıyoruz. Çok değerli hocalarla, çok değerli bilim adamları, sosyologlar, ne bileyim astrologlar, psikologlarla, psikiyatrlarla çok değerli sohbetler oluyor. Benim sohbetimi sevenler buraya duyuyor olsun ki bıktırayım sizi. Hoşçakalın, sevgi ve saygımla tekrar. Bay bay.